Merhaba, ben Barış Çakır. Bugün arkadaşım Alper Tunga ile beraberiz. Selam Alper. Merhaba Barış. Alper, revizyon rinoplasti ameliyatlarında bize yardım ediyor. Revizyon burun ameliyatında bazen biz kıkırdak alıyoruz. Kaburga kıkırdakları yaşa bağlı olarak ya da travmaya bağlı olarak kemikleşebiliyor. Ve bazı kıkırdaklar kalıp bazı kıkırdaklar daha geniş. Hangi kıkırdağı almak konusunda Alper bize ultrasonla yardım ediyor. Alper, bize anlatır mısın? Tabii, seve seve. Teşekkürler. Merhaba, ben Alper. Anestezi doktoruyum. Barış'la beraber çalışıyorum. Barış bana revizyon ameliyatlarında kıkırdak alırkenki sorunlarından bahsettiğimde biz anestezistlerin ameliyathanede ultrasonu çok sık kullandığından bahsettim ona. Ve hastaları incelemeye başladık. Bununla ilgili literatürde de bir takım yayınlar var. Ultrason çok kolay ulaşılabilir bir modalite. Her ameliyathanede artık mevcut. Ben size şimdi kısaca revizyon rinoplasti ameliyatlarında hastalardan kıkırdak alırken nasıl değerlendirdiğimizi basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ultrason ses dalgalarıyla çalışıyor. Ultrasonun bir dokuyu göstermesi için sesi geçirmesi gerekiyor. Örnek olması için sternumun üzerine probumu koyduğumda gördüğünüz gibi ses dalgaları kemiğin üzerinde birikiyor ve beyaz bir çizgi oluşturuyor. Altına hiçbir ses dalgası geçirmiyor. Ama kıkırdak yapıların üzerine koyduğumda kıkırdak yapılar yuvarlak siyah bir şekilde burada görebilmekteyiz ve altına doğru yukarıya aşağı inen plevrayı rahatlıkla seçebilmekteyiz. Ultrason, az önce bahsettiğim gibi çok güzel bir araç. Ultrasonun kendine ait bir takım propları var. Biz nasıl bir prop seçmeliyiz? Lineer dediğimiz bir prop seçmeliyiz. Lineer prop böyle gördüğünüz düz bir prop. Bu vakalarda lineer prop seçiyoruz çünkü kıkırdak cilde çok yakın, 1-2 santim civarında görünüyor. Lineer probumuzu seçtikten sonra yapılması gereken en önemli şey bolca jel kullanmamız. Çünkü ultrason bir ses dalgasıyla çalışıyor ve arasında mutlaka bolca jel kullanmamız gerekiyor. Evet, jeli kullandık. Ultrason probumuzu seçtik. Probu seçtikten sonra burada dikkat etmemiz gereken şey ne taraf ultrasonda onu görmemiz lazım. Ultrason problarının genelde üstlerinde bir takım işaretler olur. Ama bunu yapmanın çok daha kolay bir yolu var. Ultrason probumuzun bir tarafına dokunduğumuz zaman aynı anda ekranda hangi tarafta olduğumuzu gösteren bir işaret çıkıyor. Evet, bu probun solu, ekranın da solu. Peki. Barış bana bahsettiğinde kıkırdakları genellikle memenin alt hizasından veya kaburganın bittiği yerden aldığımızdan bahsetti. Bunu nasıl inceliyoruz? Hastanın olası ameliyat edilme bölgesine probumuzu dik olarak yerleştiriyoruz. Probu dik olarak yerleştirirken elimizin çok rahat olması lazım. Probu böyle tutmuyoruz, böyle avuçlamıyoruz. Rahatça elimizle üzerine koyarsak rahatlıkla bu ultrason probu buraya yerleşir. Kaburganın üzerine koyduğumuz zaman ekranda yuvarlak bir siyah bir şekilde kıkırdakları görebiliyoruz. Kaburga kemikleri ultrasonda farklı şekilde görünebiliyorlar. Kıkırdaklar içi boş, siyah şekilde görünürler. Kemiklerse ses dalgasını geçirmediği için, şimdi burada göstereyim size yavaş yavaş. Bir kemiğe doğru ilerliyoruz. Evet, kemiğe geldiğimiz zaman şu anda kemikteyiz. Kemikte gördüğünüz gibi alt tarafa hiçbir şekilde ses dalgası geçmediği için kemiğin üzerinde beyaz bir çizgi, altında da hiçbir şekilde bir ultrason dalgası göremiyoruz. Yine mediale doğru gittiğimde, kıkırdak haline geldiğinde kıkırdak ses dalgalarını geçirebildiği için tamamen aşağıya doğru bunu görebilmekteyiz. Ultrasonla kıkırdakları yuvarlak, siyah olarak görebildiğimizden bahsetmiştim. İşte burada yaşla bu kıkırdağın yapısının değişmekte olduğunu biliyoruz.
Zaten revizyon ameliyatlarında şu anda bu işlemi yapmamızın nedeni bu. Bu örnekte görüldüğü gibi içi ne kadar siyah ve homojen olursa o kadar iyi bir kıkırdak olduğunu anlıyoruz. Bu örnekte görmekte olduğunuz gibi içinde beyaz noktacıklar var. Bu noktacıklar muhtemelen kalsifikasyonlar ve ses dalgalarını orada hapsediyorlar. Bunu daha iyi görebilmek için bu şu anda kısa eksen bir tutuş. Kotu ortaya alıyoruz, görüntünün tam ortasına ve kotu, kıkırdağı ortada tutarak uzun eksen bir görüntü almak için tam olarak 90 derece çevirmeye başlıyoruz. Burada en önemli şey kıkırdağı ortada tutmaya çalışmak. Böyle yaptıkça kıkırdak giderek uzayacak ve evet, tüm eksende kıkırdağı görebileceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Böylece kıkırdağın içindeki, bakın burada kalsifikasyonları daha net seçebiliyoruz ve bu kıkırdağın kalitesini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu kıkırdakta gördüğünüz gibi 2-3 tane kalsifikasyon mevcut. En iyi kıkırdağı belirlemenin yöntemi yukarıdan aşağıya doğru kıkırdaklara bakmak. Hiçbir hastada biz tek bir seferde koyarak ultrasonla bir yargıya varamıyoruz. Mutlaka yukarıdan aşağıya doğru almak istediğimiz yerdeki kıkırdakları medialden laterale doğru inceleyerek, bakın burada da bir takım kalsifikasyonlar var. Bakın kot oldu. Artık kıkırdak bitti ve kemiğe geçtik. Yine kıkırdak başladı. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum ben. Çeşitli kalsifikasyonlar mevcut. O zaman bir alt kota iniyorum. Bir alt kotu inceliyorum. Her kot için bu incelemeyi yapıyorum. En olası almak istediğim kotu böylece rahatlıkla seçebiliyorum. Daha henüz herhangi bir cerrahi yapmadan. Uzun eksende de kalınlığını ve uzunluğunu ölçebiliyoruz. Uzun eksende bu kıkırdağın kalınlığı 9 mm iken almak istediğimiz yerin uzunluğu da yaklaşık 4 santimlik bir segmentin burada rahat olduğunu görebiliyoruz. En az kalsifiye kıkırdağı seçtik. Hangisi olduğunu belirledik. Şimdi bu kıkırdağın çapını ölçmeye geldi sıra. Bu da çok kolay. Dikey eksende tuttuğumuz zaman ekranı donduruyoruz. Her ultrasonda mutlaka ölçme düğmesi var. O düğmeyle seçerek kıkırdağın en geniş yerinden ne kadar santim olduğunu, bu mesela 9 milimetre, yaklaşık 1 santime yakın bir 0,9 santimetrelik bir şey var. Genişliği de bunun, tekrar bakarsak 0,9'a 1,5 santimetrelik bir kıkırdak olarak ölçüyoruz. Bunu yine uzun eksende de gösterebiliriz. Uzun eksende baktığımız zaman yine görüntüyü donduruyoruz. Görüntüyü dondurup bunun kalınlığını rahatlıkla her yerden ölçebiliriz. Evet, 9 mm doğru onayladık. Şöyle, Alper, ben çok fazla kıkırdak aldım kaburgadan. Evet. Tamam. O kıkırdağa ulaşıp da bir sürü kasın arasından geçiyorsun. Kıkırdak, o ana kadar hep bir heyecan. Ama sen imdadımıza yetiştin. Ultrasonla önceden bakıp ne kadar kıkırdak kalınlığı var, içinde kemik var mı, nereden başlıyor kemik, nerede bitiyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde önceden işaretliyorum, oraya uyuşturucu yapıyorum ve görüyorum. Benim işimi çok kolaylaştırdın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ultrason yapmak hani bizim işimiz değil, radyologların işi. Ama burada bir sorumluluk da yok. Biz herhangi bir kanser, bir teşhis yapmıyoruz. Çok yüzeyel bir organ, kaburga kıkırdakları. Bakıp nerede kemik var, nerede kıkırdak var, bunu kullanarak siz de ameliyatlarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz revizyon ameliyatlarında alacağınız kıkırdağın önce ultrasonla bakmak ve kıkırdakların kemikleşip kemikleşmediğini anlamak. Hepinize kolay gelsin. Alper'cim çok teşekkür ederim. Sevgiler.